Özgürlüğün anlamı nedir? One Piece dünyaca bilinen ve satışları milyon dolarları bulan bir Japon çizgi filmidir. Kısaca konusu denizcilerin ve korsanların olduğu iki zıt kutupta en özgür kişi olmak isteyen bir çocuğun macerasını anlatır. Dünyanın en özgür kişisi ise Korsan Kral'dır. Spesifik olarak One Piece bize gerçekten organize toplum hakkında bir şeyler söyleyebilir mi? Ya da berbat bir topluma nasıl isyan edileceği hakkında bilgi verebilir mi? Animeyi izleyen ve yeni başlayacak olanlara da bir fikir niteliğinde olacak bu videomuzun konusu One Piece felsefesidir. Ben Yılmaz. Eğer bu videomu severseniz yorumlarda bana belirtin, böyle videolara devam edeyim. Monkey D. Luffy'nin Korsan Kral olma yolculuğu, unutulmaz karakterler, inanılmaz maceralar ve bir sürü eğlenceli olay etrafında dönmektedir. Uyumsuzlardan oluşan bir mürettebatı toplayarak One Piece hazinesinin peşine düşen Luffy, bir lastik adam ve vücudunu her şekilde esnetebilir. Bu karakterin her fırsatta zihinlerde farklılık uyandıran bir gücüdür. Bu özelliği bile vücudunun özgürlükle bağdaşan bir yansımasıdır. Zoro, korsan avcılığından dönüşmüş bir korsandır ve 3 kılıç taşır. Nami, sinsi bir hırsız. Sanji, fantazilerini gerçeklikten ayırt etmekte biraz zorlanan, iyi yemek yapan ve tekmeleriyle meşhur bir nikotin bağımlısıdır. Keskin nişancıları patolojik bir yalancıdır. Doktorları konuşabilen bir geyiktir. Mühendisleri bir cyborg, arkeologları kara mizaçlı, yok olan bir ulusun son üyesidir. Müzisyenleri ölü bir adam, dümencileri ise bir balık adamdır. Gördüğünüz gibi mürettebat gerçekten uyumsuzlardan oluşan bir gruptur. Ve bu dünyadaki tek tuhaflıklar bunlar değil. Aslında hemen hemen her karakter tuhaftır. Ve asıl meselemiz de zaten bu. Karadan ne kadar uzaklaşırsanız maceralar da o kadar garipleşir. Sanki denizdeyken kara kuralları ya da arazi mantığı artık geçerli değildir. Peki bu neden önemli? Buna Fransız filozof Michel Foucault'un yorumuyla cevap verebiliriz. Foucault'un arazi ve yollar hakkında ne düşündüğüyle başlayalım. Foucault, Başka Mekanlara Dair adlı makalesinde modern toplumdaki farklı mekanların bir ağ işlevi gördüğünü açıklamıştır. Kişi geçici dinlenme mekanlarını tanımlamaya izin veren ilişkiler kümesi aracılığıyla bunu tanımlayabilir. Kafeler, sinemalar, plajlar. Aynı şekilde de ilişkiler ağı aracılığıyla kapalı veya yarı kapalı olarak tanımlanabilir. Dinlenme yerleri, ev, yatak odası, yatak gibi. Yani belirli kuralların geçerli olduğu yerler vardır. Mesela sinemada çığlık atarak koşturmadığımız ya da koşmak için yatağa girmediğimiz gibi bu yerlerin tanımlanmış bir işlevleri vardır. One Piece'te çeşitli türdeki kara parçalarındaki alanlara ait tanımlanmış kuralların olduğunu görüyoruz. Ve Luffy'nin en sevdiği hobilerinden biri de oradaki kanunları çiğnemesi. Ancak Foucault bazı alanların bu tür kurallardan bağımsız olduğuna işaret eder ve bunlara heteropya deniyor. Heteropyalar tipik olarak kapalı alanlardır, yani dünya içindeki dünyalardır. Mesela Foucault tekneyi mükemmel bir heteropya olarak tanımlar ve tekneyi yüzen bir uzay parçası, yani yeri olmayan, kendi başına var olan bir yer olarak tanımlar. Tekne kendi içinde kapalı ve aynı zamanda denizin sonsuzluğuna teslim olan bir yerdir. Modern ulaşım söz konusu olduğunda hareket etme şeklimiz büyük ölçüde sınırlanmış hale geldi. Ülke çapında uçarken ya da araba kullanırken devlet tarafından uygulanan hız sınırlarında ve yine devletin belirlemiş olduğu yollarda hareket ederiz. Ama denizi geçtiğinizde özgür ve sınırsızsınız. Elbette yasalar var ama onları çiğnemek çok daha kolay. Eğer Kaptan Phillips filmini izlemişseniz oradaki korsanlar buna bir örnektir. Bir heteropyanın kendine özgü işlevi ve nüfusu vardır. Ve bu sakinleri için benzersiz bir özgürlük türü meydana getirir. Luffy'nin açıkladığı gibi o zaten hiçbir yeri fethetmek istemiyor ya da insanları kendisine boyun eğdirmek veya yönetmek istemiyor. O sadece özgür olmak istiyor ve gemideki yaşam bu saf özgürlük durumunu mümkün kılıyor. Bu heteropyanın içinde istedikleri gibi davranabiliyorlar. Kendileri olabiliyorlar. Mesela Luffy para konusunda tamamen cahil ve kararsızdır ve hayatı tıpkı bedensel formu gibi oldukça değişkendir.
Bunun gibi mürettebat maceraları boyunca çok çeşitli roller oynar ve istedikleri yerlere gidebilirler. Luffy'nin şu sözünü hatırlayın: "Ben kılıç kullanamam, yemek de pişiremem, rotacılık da yapamam. Ama yaşamak için arkadaşlara ihtiyacım olduğunu bilirim." Bu Heteropia'nın içinde istedikleri gibi davranabiliyorlar, kendileri olabiliyorlar ve istedikleri yere gidebiliyorlar. Bazen kurtarıcıdırlar, bazen suçludurlar, bazen de korsandırlar. Kendilerini oluşturdukları bu Heteropia sadece çok fazla hareket etmelerine ve aptal arkadaşlar edinmelerine olanak sağlamaz tabii. Aynı zamanda bu özgürlüğü onları kısıtlamaya çalışabilecek baskıcı güçlere karşı savaşmak için de kullanırlar. Mürettebat kendisini genellikle yozlaşmış hükümetler tarafından yönetilen veya karada yaşamak için denizden vazgeçen kötü korsanlar tarafından gasp edilen yerlerde bulur. Foucault bu durumu şöyle yazmıştır: "Teknesiz medeniyetlerde rüyalar kurur. Casusluk maceranın, korsanlar ise polisin yerini alır." Bu durumda bizi korsanların hukuk kuralı dayatmak için heteropyaların özgürlüğünden vazgeçtiği yerlere götüren One Piece'te bunu tekrar tekrar gerçekleştirilmiş olduğunu görüyoruz. Kahramanlarımızın şeytani sistemlerle karşı karşıya geldiği bu düzenlerde bu yüzden kahraman ya da suçlu olabiliyorlar. Çünkü özgürlükleri sınırlayıcı yasalardan oluşmuyor. Bu özgürlüğün Yasop tarafından dile getirilmiş hali şudur: denizciler ne pahasına olursa olsun korsanları öldürmek zorundadırlar. Ama ben korsanım. Keyfime göre öldürürüm. One Piece'te yozlaşmış ve gücünü insanları ezmek ve daha zayıf topluluklara zarar vermek için kullanan bir dünya hükümeti görüyoruz. Julian Reed'e göre korsanlar gibi göçebe gruplara tanınan özgürlük, onları güçlü düşmanlarla mücadele etmek için mümkün olan en iyi konuma getiriyor. Reed'in açıkladığı gibi Deluxe savaşı yalnızca devlet aygıtının bir aracı olarak tanımladığımızda sınırlamalar oluşturduğumuzu düşündü. Çünkü savaş, siyasi egemenlik alanının hem içinde hem de dışında vardır. Elde edilen kalıntılara göre göçebe kabilelerin genellikle bir devleti korumak için değil, merkezi bir devletin oluşmasını engellemek için savaştıklarını iddia etmek için kullanıyor. Mesela devletlerin ve göçebelerin bir bölgede gezinmesini ele alın. Devletler onu organize eder, mülkiyeti belirler ve üzerine başka sınırlamalar koyar. Buna karşılık göçebeler yaşadıkları mekanları bölgeselleştirmeden özgürce yaşarlar. Devletler göçebeleri kendilerine göre tanımlasa da göçebeleri devletten ayıran saf bir olumlama için çabalıyorlar. One Piece'te bunu seri boyunca görüyoruz. Neredeyse bütün arkların sonu büyük bir savaş ile çözülüyor. Konu bazen bir tek kişinin, bazense bir topluluğun özgürlüğüdür. Bu Eiichiro Oda'nın anarşik doğasının bize dünya hakkında bir şeyler öğretebilmesinin önemli bir yoludur. Şiddete eğilimlidirler fakat şiddetleri bir kurala sahiptir ve devlete yönelik olması sebebiyle de göçebedir. Hükümdarların ihtiyaç ve taleplerine hizmet eden bir askeri yapıya ait değillerdir. Çünkü onlar konunun başında değindiğim gibi bir heteropyanın içinde yaşıyorlar. Bu onlara örgütlü toplumların kural ve normlarının dışını görme yeteneği veriyor. Sonuç olarak tek bir dünya görüşüyle sınırlı değiller. Bu yüzden dünyadaki bütün görüşlerden istediklerini benimseyebilirler. Mesela dini, politik ve etik görüşlerden güzel bulmadıkları yönleri reddederken iyi buldukları kısımları tutabilirler. Örneğin Luffy bir korsandır. Yani serinin kötü adamı aslında Luffy'dir. Korsanlar yağma, eziyet, hırsızlık gibi kötü fiilleri içermesine rağmen Luffy'nin korsanlık görüşünde korsanlığın şiddetini ve kaosunu benimser fakat zulmü ve bencilliği reddeder. O yüzden bazen tayfanın bir krallığı kurtarması veya bir kralı başa getirmesi gerek. Bazen ise yöneticileri tamamen ortadan kaldırması gerekiyordur. Yani bir siyasi ideolojiye sahip olup diğer ideolojiyle savaşmak yerine ideolojiye karşı topluca savaşıyorlar ve bir tür biçimsiz özgürlüğü veya kendi ideallerini savunuyorlar. Devlet içinde var olmak istemiyorlar. Sadece var olmak istiyorlar. Mesela modern toplumsal hareketler devlet iktidarına direnirken ideolojik tutarlılık için çabalamak zorundadır. Bu yüzden genellikle baskı altındadırlar. Ama One Piece'te direnişlerde tutarlı bir pozisyon almıyorlar. Yani her zaman aynı görünmek ve aynı değerleri korumak zorunda değiller. Aksine Heretopya sakinleri olarak esnekliklerini ve konumlarını mevcut krize uyacak şekilde
değiştirmek için kullanırlar. Bu direniş biçimi olarak gösterilen özgürlük, tıpkı dövüşürken vücudunu her şekle sokabilen Luffy'de tam manasıyla sergilenmektedir. Tayfanın hareketliliği ideolojik olarak kendi güç biçimidir. Yani bir tür baskı ve kontrolden kurtulmaktan ziyade özgürlük içinde bir özgürlüktür. Bu şekilde Eiichiro Oda bize hareketin ve esnekliğin değerini, korsan olmanın eşsiz gücünü tam manasıyla gösteriyor. Sözlerimi Monkey D. Dragon'un şu sözleriyle bitirmek istiyorum. Miras alınan istek, çağın kaderi, insanların hayalleri. İnsanlar özgürlüğün manasını aradığı sürece bu şeyler asla son bulmayacak. Ben Yılmaz. Videomu beğendiysen ve böyle videoların devamını istiyorsan bana yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Hoşça kalın.